Merhaba arkadaşlar. Cambridge 12 kitabının birinci testinin son pasajı, üçüncü pasajı ile birlikteyiz. What's the purpose of gaining knowledge başlıklı bilgi edinmenin amacı nedir başlıklı pasajımız. Genel olarak düzenli soru çözenler ya da videolarımı izleyenler hatırlayacaklardır. Pasajlar her zaman değil ama çoğunlukla ilk pasaj biraz kolay, ikincisi biraz zorlayıcı. Üçüncüsü gerçekten öğrencileri zorlayan bir pasaj oluyor. Sanki içerik olarak yine ilk iki pasaja göre biraz daha zorlayan bir metin var. Özellikle başlık bulma. Şimdi başlık bulmalarda da biz başlık bulma sorularını özellikle ilk iki pasajda gördüğümüzde çoğunlukla paragrafların ilk cümleleri başlıkları bulma konusunda bize çok ciddi bir ipucu veriyor. Hatta ben öğrencilerime de %70, %80 paragrafların giriş cümleleri, hadi bilemediniz paragrafların ilk 1/3'lik kısımları 2-3 cümleye tekamül eder. Başlık bulmada işinizi görür diyorum. Ama özellikle böyle üçüncü pasajlarda bazen bizim bu söylediğimiz sistemin çok dışına çıkabiliyor. Bugün biraz öyle bir metin çalışması yapacağız. Yani ben size başlıkları göstereceğim ama bazen paragrafın tam ortasından, bazen paragrafın son cümlesinden. Bu arada son cümleler de genel olarak paragrafların ilk cümlelerinden sonra en çok başlık bulduğumuz yerdir. Ama bugün böyle ortalardan da bahsettiği noktalardan başlıklar bulacağız. Hemen ilk paragrafımıza bakalım. Nasıl ilerliyoruz? Öncelikle başlıkları tamamen ilk etapta hemen okumanızı çok tavsiye etmiyorum. Biraz zaman kaybı gibi oluyor. Çünkü zaten A paragrafını okuyup A paragrafına hangi başlığı koymalıyım diye başlıklara döndüğümüzde bir okuma yapacağız. Dolayısıyla o ilk okuma biraz zaman kaybı olur. Bir de 8 tane başlık var. Dolayısıyla hepsini aklımızda tutmamız çok zor. Ama yine de bir alternatif sunmak açısından, hayır hocam ben önce başlıkları okuyorum ya da okuyacağım diyen arkadaşlar için okurken o zaman en azından başlıkların içindeki keywordlerin altlarını çizin. Biliyorsunuz bilgisayarlı sınavda girdiğinizde de ekran üzerinde çizebiliyorsunuz. Bu paper based giren öğrencilerle computer based giren öğrencilerin arasında bazen işte bilgisayarda giriyorum ama reading'de acaba metni çizebilir miyim? Çünkü kağıtta öyle bir imkan var deniliyor. Bilgisayara girdiğinizde de çok rahatlıkla metnin üstünde çizim yapabiliyorsunuz. Hatta notlar alabiliyorsunuz metnin üzerine. Bu tür imkanlar bilgisayarlı IELTS sınavında da mümkün. Şimdi ben tabii biraz da zamandan kazandırmak için sizi bütün paragrafı okumayacağım size en azından ya da bütün paragrafın özetini vermeyeceğim. Özellikle neden o başlığa gitmiş, hangi cümleden dolayı gitmiş biraz onları göstereceğim zaman da kazanmanız için. Mesela A paragrafına başlık olarak 6'yı vermiş. Nedir başlığın çevirisi? A surprising course title. Yani şaşırtıcı bir kurs başlığı. Ben paragrafı okuduğumda paragrafın sonuna doğru bir ifade var. Arson for profit. Bir fire science dersi bu. Yangınla alakalı. Arson kundaklama demek. Kar için kundaklama. Şimdi biraz dersin ismi böyle garip olduğu için, surprising olduğu için, hatta devamında diyor ki I kid you not. Yani dalga geçmiyorum. Kitaplarda var. Dersin adı Arson for Profit, kar için kundaklama. Dolayısıyla A paragrafına başlık olarak 6, A Surprising Course Title dedik. İkinci paragrafta birazdan bununla ilgili diğer soru tarzlarında da buraya döneceğiz. Burada da özellikle 4. satırda diyor ki, fakat diyor bu kurs aynı zamanda muhtemel kundakçılar içinde bir alternatif olmaz mı? Yani onlar da gelip bu kursa kayıt olamazlar mı? Diyor. O yüzden de 8, the possibility of attracting the wrong kind of student. Wrong kind of student dediği buradaki arsonists, yani kundakçıları kastediyor. Yani kundaklama nasıl yapılır vesaire gibi bilgileri verdikleri için derste, tabii aslında asıl amaç burada işte itfaiyeciler ya da bu kundaklamayı araştıran
soruşturma yürütenler için verilen bir ders bu. Ama başka dışarıdan beklenmedik öğrenciler de gelebilir anlamında vermiş. C paragrafı. A course title with two meanings. Mesela bu gerçekten zor bir başlıktı. Paragrafın ortasında hoca bir ders açıyor yine. Principles of Marketing. Şimdi dersin ismi Principles of Marketing. Yani pazarlamanın prensipleri. Fakat sonra öğrencilere bunu farklı bir şekilde soruyor. Diyor ki, is marketing principled? Principle'ın bir başka anlamı da etik demektir. Dolayısıyla bir dersin ismini Principles of Marketing yaptığınızda pazarlama teknikleri başka, ama bunu is marketing principled diye sorduğunuzda, pazarlama etik midir diye sorduğumuzda başka bir anlama geldiğinden a course title with two meanings. Yani bir yuh dediğinizi duyar gibiyim ve hak da veriyorum gerçekten. D'de de yine zorlayıcı bir başlık bulma. Burada da bir yani bir deyim gibi diyelim. Which may sound downright crazy in the light of the evidence. Yani kanıtın ışığında böyle saçmalamak gibi ya da çılgınca bir şey kanıtların ışığında kanıta zıt sanki bir şey sunuyormuşsunuz gibi bir suggestion, öneride bulunuyormuşsunuz gibi. Buradan da 4, an unexpected content. Bu beklenmedik bir içerik, bir teoriyi beklenmedik bir içerikte uygulamak. O işte unexpected content de ilk cümledeki downright crazy in the light of the evidence. E paragrafına geldik. Mesela bu herhalde en rahat olanı buydu sanki. Daha ilk cümleden çünkü çıkıyor. 2 tane terimden bahsediyor. Araçlar, means ve sonlanması marketingte. O da bizi two key issues 3'e götürdü ve F paragrafında da son cümlelerden çıkıyor. Immanuel Kant'ın bir örneğini veriyor. Diyor ki bir doktor ve bir zehirleyici poisoner'ı alın. İkisinin de bilgisi bir konuda var ama birisi tıp için kullanıyor, öbürü diğeri öldürmek için. Bu da bizi 7'deki different names for different outcomes, farklı çıktılar için. Yani 2 farklı grup var, bilgileri aynı olabilir, doktor ve bir poisoner, ama birisi bunu tıp için kullanıyor, diğeri de birisini öldürmek için. Zor gerçekten bu başlık. Her zaman böyle gelmiyor ama işte geldiği dönemlerde olabiliyor. Diğer soru tarzları biraz daha sanki rahat yapılabilen soru tarzlarıydı. Hemen bir bakalım. Önce fill in the blanks'imiz var. Bu üniversite kursundan bahsediyor. Hatırlarsanız o dersin metnin ilk paragrafında bahsetmiştim. Kar için kundaklama, earn for profit diye. Ve üniversite öğrencileri için, istekli öğrenci için lisans öğrencileri veya bir şey çalışanlar, yani ders okuyan anlamında. Kim için bu? Any undergraduates, bakın, who have met the academic requirements, akademik gereksinimleri karşılayan lisans öğrencileri can sign up for the course in our program, bizim programımıza kayıt olabilirler in Fire Science. Dolayısıyla 33'ün cevabı Fire Science. Bu kursa, Earn for Profit kursuna kimler katılabilir? Fire Science çalışanlar. Sonra expectation is that, beklenti şudur ki they will become, bunlar bir şey haline gelecekler. Bakın, the course is intended. Yine bakın, intent, expect. Bunları not almakta fayda var. For prospective arson investigators. Bunlar muhtemel kundaklama müfettişi diyelim, investigators. Bu kundaklama alanında özel araştırmacılar oluyorlar. The course will help them to detect cases of arson. Bunlar bu kundaklama vakalarını tespit etmekte yardımcı oluyor bu kurs ve kriminal niyetle bir şey buluyorlar. Hemen devam ediyorum. Diyor ki discover, bakın aynısını vermiş burada. Detect, discover, tespit etmek, keşfetmek. Who did it? And establishing a chain of evidence.
kanıt buluyorlar, kanıt zinciri buluyorlar. Ne için? For effective prosecution. Prosecution da 36'nın cevabı. Bu da kovuşturma demek. Mahkemede yani bir dava kabul edildi ama sürece bağlanmadı. O geçen süreçteki soruşturma değil, kovuşturma. Successful prosecution. Hemen bakın cevaplar çok birbirine yakın yerlerde gelmiş oldu. Şimdi geldik true false not given'ımıza. It is difficult to attract students on the courses that bir kariyere odaklanmamış kurslara öğrencileri cezbetmek zordur. Yani böyle bir bilgi elimizde hiç yok. Yani bir yukarıda bir kurs açılıyor fakat buna bir kariyere odaklıyor ya da odaklamıyor diye bir ifade kullanmadığı için 37 not given. 38 Earn for Profit kursu, bu kar için kundaklama dediğimiz kimler için faydalı olabilir? Bir binadaki yangını durduracak olan set fire kişiler için faydalı olabilir. Bakalım hemen. Yangın çıkartacak olanlar için düzeltiyorum. Evet, o biraz önceki çözdüğümüz sorudaki aslında ifade arkadaşlar. Wouldn't this able to perfect course, bakın perfect course would be useful for prospective arsonists to sign up for. Dolayısıyla evet, bu doğru. Yani eğer bir kişi yangın çıkartmak istiyorsa bu kurs onun için çok uygun olabilir. Bunu da söylüyor zaten. 39. Bu fire science kurslar çok akademik oluyor. Buradaki to cümleye olumsuzluk katıyor. Yani olumlu bir şey değil akademik olması. Yangınla mücadelede, işinde başarılı olabilmeleri için çok akademik bu diyor. Fakat metin ne diyor? Metin diyor ki they are highly welcome as part of the increasing professionalization of this and many other occupations. Yani başka meslek dallarında ve bu fire science konusunda da profesyonelleşiyorlar giderek diyor. Dolayısıyla olumsuz bir anlam değil. O yüzden false dedik. Yani to akademik değil, tam tersine professional. Ve 40 yazarın bu fire science öğrencileri çalışmalarının amacını detaylı bir şekilde tanımlayabiliyorlar. Biraz alta iniyor bu son paragrafta. When I ask fire science students to articulate the end or purpose of their field, alanlarının amacını veya sonunda neye ulaşacaklarını sorduğumda they eventually generalize detailed information'ın tam zıttı. Biri genelleme diyor, yapıyorlar. Soru ise bize çok detaylı bir tanım veriyorlar diyor. O yüzden 40'a da false dedik. Evet. Zor bir metindi. Özellikle başlık bulması ama diğerleri biraz daha bulunabilir soru tarzlarıydı. Burada yine beni şaşırtan, normalde cevaplar birbirine çok yakın yerlerde geçerler. 37, 38, 39 cidden birbirine çok yakın yerlerde geçti. İkinci paragraftaydı. Bu da çok karşılaştığım bir şey değil. Hani aklınızda bulunsun çözerken. Böyle 2, 3, 4 paragraf atlayıp bir sonraki soruyu çok nadiren veriyor. Genel olarak siz çözerken yine de cevapları birbirine yakın alanlarda aramaya çalışın. Daha faydalı olacaktır. Ama her zaman her şeyde olduğu gibi istisnalar olduğunu da unutmayalım. 12. kitabın 2. testini çözdüyseniz, çözmeyi planlıyorsanız onun da videosu için bir sonraki videoma bekliyorum.